Selamünaleyküm, Sevin Mutfağı'na hoş geldiniz. Bugün mutfağımda sizlerle su böreği tarifimi paylaşacağım. Çok güzel, lezzetli bir su böreği elde edeceğiz. Detaylı bir anlatımla, püf noktalarıyla su böreğin yapılışını anlatacağım inşallah. Hemen yapımına başlayalım. Bir kabımızın içerisine 8 adet orta boy yumurtamızı ilave edelim. İçerisine 1 tatlı kaşığı tuzumuzu ilave edelim. Ve yumurtayla tuzumuzu şöyle bir çırpalım. Ve içerisine unumuzu ilave edelim. Klasik su bardağıyla 1 su bardağı unumuzu ilave ettik. Şöyle karıştıralım. Şöyle 2. su bardağımızı ilave edelim. Karıştıralım. Kesinlikle su atmıyoruz. Sadece un, tuz, yumurta kullanıyoruz. 3. su bardağımızı da ilave ettik. Şöyle karıştıralım. 4. su bardağımızı da ilave ediyoruz. 4 su bardağı yeterli olmuş. Şu 5. su bardağımızı da aldık. Şimdi bu aşamadan sonra spatuladan kurtaralım hamurumuzu. 5. su bardağımızın yarısını boşaltalım. Hamurumuzu yoğuralım. Diğer yarısını da boşaltalım. Ve hamurumuzu iyice yoğuralım. 5 su bardağı un yeterli oldu. Daha un eklememize gerek yok. Ve hamurumuzu 10-15 dakika iyice yoğuralım. 5 su bardağı unumuzu ilave ettik. Böyle yumuşak bir kıvam olacak. Tezgahımızın üzerine unu serpelim. Şöyle 6. su bardağımızı da yoğurmak için kullanacağız. Hamurumuzu tezgahımıza boşaltalım. Ve hamurumuzu 10-15 dakika iyice yoğuralım. Hamurumuzu ne kadar iyi yoğurursak su böreğimiz o kadar güzel lezzetli olacaktır. Çok önemli püf noktası. Ve hamurumu pürüzsüz kıvam olana kadar 10-15 dakika yoğuruyorum. Ben hamurumu 10-15 dakikadır iyice yoğurdum. Gördüğünüz gibi şu pürüzsüz kıvamı sağladıysanız yeterli derecede hamurunuzu yoğurmuşsunuz demektir. Hamurumuzu bu şekilde tezgahımızın üzerine bırakalım. Üzerine bir buzdolabı poşetiyle kapatalım kurumaması için. Üzerini temiz bir mutfak beziyle örtelim. 15 dakika dinlenmeye bırakalım. Hamurumuz 15 dakikadır dinleniyor. Dinlenmiş olan hamurumuzu şöyle kaldıralım. Tezgahımızın üzerine un serpelim. Şöyle hamurumuzu bir toparlayalım. Hamurumuzu ortadan ikiye kesiyoruz. Hamurumuzu 12 eşit parçaya bölüyoruz. 12 eşit parçaya bölmüş olduğumuz hamurlarımızı bezeler haline getirelim. Şöyle hamurlarımız ceviz büyüklüğünde olacak. Bütün hamurlarımızı bezeler haline getirelim. Tepsinin alt tabanına unumu yerleştirdim. Şöyle bezelerimizi tepsimize yerleştiriyoruz. Tepsimize dizmiş olduğumuz bezelerimizin üzerine buzdolabı poşetini kapatıyoruz. Temiz bir mutfak bezimizle örtüyoruz. 15 dakika bezelerimizi dinlenmeye bırakıyoruz. Hamurumuz 15 dakikadır dinleniyor. Hamurumuzu alıyoruz. Tezgahımıza unumuzu serpelim ve artık açmaya başlayabiliriz. İlk başta bolca un kullanalım ve hamurumuzu yavaşça açalım. Eğer hamurunuzu iyi yoğurduysanız, dinlendirme aşamalarını da iyi yaptıysanız aslında böreklik yufka açımı o kadar zor değil. Elimizde şöyle hamurumuzun üzerine hafif hafif bastırarak çabuk açılmasını sağlayalım. Şöyle üzerine hafif hafif bastırıyoruz. Ve su böreği yufkamızı açıyoruz. Şöyle hafif üzerine bastırarak hamurumuzu büyütebildiğimiz kadar büyütelim. Önemli püf noktası, bu su böreğini yaparken hiçbir şekilde odanızın veya mutfağınızın camı açık olmasın. Eğer açık olursa rüzgar estiğinde açılmış olduğumuz bu yufkaların üzeri kurur yoksa. 12 adet su böreği yufkamızı açacağız ve bekleyecekler diğer 12 adet açana kadar kurumaması için bütün camlarımız kapalı olsun ve su böreği yufkamızı açabildiğimiz incelikte açalım. Hamurumuzu yeterli incelikte açtık. Bu kadar yeterli olacaktır. Gördüğünüz gibi incecik oldu. Kesinlikle inceltmeye çalışın. Eğer kalın olursa böreğiniz hamurumsu olur. Güzel olmayacaktır. Gördüğünüz gibi incecik su böreği yufkamızı yaptık. 12 adet yufkamız var. 12 adet yufkamızı da bu şekilde bu incelikte açmaya özen gösterelim. Açmış olduğum hamurumu sofra bezimin üzerine bırakıyorum ve üzerine mutlaka örtüyoruz. Eğer açıkta bırakırsanız kuruyacaktır ve çatlayıp kırılacaktır. Mutlaka açmış olduğunuz hamurları kenara koyduğunuzda üzerini bir sofra beziyle örtelim. Diğer 12 adet bezemizi de bu şekilde 12 adet incecik yufkalarımızı açalım. Sofra bezimizin üzerine dizelim. 12 adet su böreği yufkalarımızı açtık. İncecik oldu. Mutlaka böyle ince olmasına özen gösterin. Ne kadar ince açarsanız su böreği yufkanızı o kadar su böreğiniz güzel olacaktır. Şimdi artık yufkalarımızı haşlama işlemine geçelim. Yufkalarımızı haşlamaya başlamadan önce iç harcımızı hazırlayalım. Ben videoyu kısa tutmak adına önceden 250 gram tereyağımı erittim. Ben su böreğini peynirli yapıyorum. Dilerseniz siz kıymalı da yapabilirsiniz. Tamamen tercihe bağlı. Şöyle 200 gram kadar beyaz peynir kullanacağım. 100 gram kadar lor peynir kullanacağım.
ve 100 gram kadar kaşar peyniri kullanacağım. Ve bir tutam maydanoz kullanacağım. 3 çeşit peynir tercih ettim. Çünkü tek beyaz peynir kullanırsanız fırına girdiği zaman yağlı olduğu için böreğinizin içinde peynir kayboluyor. Hiç koymamış gibi oluyor. Onun için peynirli bir börek tercih ettiğinizde mutlaka 2-3 çeşit kullanırsanız peynirli böreğiniz çok güzel ve lezzetli olacaktır. Sadece lor peynirden yaparsanız kuru olur. Bunu dengelemek adına 200 gram kadar beyaz peynir, 100 gram kadar lor peyniri ve 100 gram kadar kaşar peyniri kullanacağım. Çok lezzetli bir iç harcımız olacak. Hemen bir kabımızın içerisine beyaz peynirimizi ilave edelim. İçerisine 100 gram lor peynirimizi ilave edelim. 100 gram kaşar peynirimizi ilave edelim. Ve bir tutam maydanozumuzu ilave ediyoruz. İç harcımızı iyice karıştıralım. Peynirli iç harcımız hazır. Artık haşlama işlemine geçebiliriz. Su böreği yaparken yufkalarımızı haşlayacağız. Mutlaka geniş bir yayvan tencere tercih edin. Yufkalarınızı rahatlıkla, kolaylıkla haşlayabilmeniz için. Ben genişçe bir tenceremi aldım. Ocağıma koydum. Burada 2 litre su var. 2 litre suya 2 tatlı kaşığı dolusu tuzumu ilave ediyorum. Şöyle 3-4 yemek kaşığı kadar sıvı yağımızı ilave ediyoruz. Yufkalarımızın birbirine yapışmaması için yapıyoruz bu işlemi. Şöyle bir karıştıralım. Yufkaları koyduktan sonra çabuk ısınmaması adına geniş bir kabımızın içerisine soğuk suyumuzu ilave ettik. İçerisine buz ilave ettim. Suyumuz hemen ısınmasın diye. Çok iyi oluyor böyle. Yufkalarımızı direkt soğuk suya şoklayacağız. Çok güzel bir su böreği elde edeceğiz. Kaynayan suyumuzun içerisine yavaşça şöyle yufkamızı bırakıyoruz. Geniş olduğu için hiç korkmayın, yapışmayacaktır. İçinde sıvı yağ, tuz var. Birbirine yapışmasını engelleyecek. Şöyle bir elimizde direkt hemen salmadan bir kaşıkla şöyle ileri iterek bu şekilde yufkamızı koyduk. Eğer tencerenizi geniş tercih ederseniz haşlarken hiçbir zorluk çekmeyeceksiniz. Yufkamızı ilave ettik ve üzerine kapağımızı kapatalım. Bir taşım kaynadıktan sonra yeterli olacaktır. Fazla kaynatmaya hiç gerek yok. Bir taşım kaynadı yufkamız. Zaten taze olduğu için hemen pişecektir. Elinizde ne malzeme varsa, ben şöyle tahta kaşığına bile görüyorsunuz, kaldırıyorsunuz. Sıcak suyun akmasını iyice bekleyin. Sıcak suyumuzu iyice akıttık. Buzlu suyumuza ilave ediyoruz. Gördüğünüz gibi hiç yırtılma olmadı. İncecik açtık. Çok güzel buzlu suyumuza da koyduk. Hiç yırtılmayan incecik su böreği yufkamız oldu. Şöyle elimizle kaldırdık, elimize şöyle suyunu akıtıyoruz. Böyle akıttıktan sonra bu yeterli olmayacaktır tabi. Makarna süzgecimin üzerine yufkamızı koyalım. Suyunun tamamen akmasını bekleyeceğiz. Diğer yufkamı haşlayana kadar bu süzgecimin üzerinde duracak. Suyunun tamamen akmasını bekleyeceğiz. Tekrar yufkamızı alıyoruz. Kaynayan suyumuza şöyle birden bırakmayalım, yavaşça suyumuza bırakıyoruz. Ve kaşıkla şöyle, zaten içinde yağ ve tuz olduğu için yapışmayacaktır. Yufkamızı haşlıyoruz. Üzerine tenceremizin kapağını kapatalım. Bir taşım kaynatalım. O arada da bu yufkamızın suyu süzgeçte bekledi. Tamamen suyu aktıktan sonra tepsimize koyuyoruz. Tepsimin alt tabanını yağladım tereyağıyla ve alt tabanına haşladığımız yufkayı koymaya gerek yok. Alt tabanına haşlamadan yufkamızı ilave ediyoruz. Çünkü altının yapışmaması için, haşladığımız için tepsiye yapışabilir. Onun için alt tabanına haşlamadığımız yufkamızı yerleştiriyoruz. Yufkalarımızın her katını mutlaka yağlıyoruz. Kesinlikle kaşık kullanmayın. Kaşıkla dökerseniz eğer fazla kaçabilir. Çok yağlı olur. Böreğiniz çok yağlı olduğu için çok lezzetsiz olur. Ağır bir börek elde edersiniz. Fırça yardımıyla yavaş yavaş yağımızı ilave edelim. Her yerine gelecek şekilde sürelim. Kuru yer kalmayacak şekilde yağımızı sürdük ve üzerine süzgeçte bekletmiş olduğumuz yufkamızı ilave ediyoruz. Yufkamızı eşit bir şekilde dağıtalım. Eğer eşit bir şekilde dağıtmazsanız hamurlar bir yere yığılırsa eğer çok kalın olacaktır. Mutlaka eşit bir şekilde pileli yapalım yufkamızı. Bir tarafta kesinlikle birikme olmasın ki hamurlaşma olmasın böreğimizde. Çok güzel bir şekilde yaydı ve üzerine fırça yardımıyla kuru yer kalmayacak şekilde yağımızı sürelim. Yağımızı sürdük. Artık diğer hamurumuz da pişmiştir. Şimdi tepsimizi kenara alıyoruz. Gördüğünüz gibi hamurumuz kabarmış. Artık su böreği yufkamızı alabiliriz. Şöyle tahta kaşıkla tutuyoruz. Şöyle sıcak suyumuzu iyice akıtalım. Akıttıktan sonra tekrar soğuk suyumuza ilave ediyoruz. Soğuk suyumuzda yufkamızı iyice şokladık. Bu soğuk suya koyma işlemini mutlaka iyi yapın. Bu suyun çok iyi süzülmesi lazım. Böyle elimizle suyunu akıtıyoruz ve makarna süzgecimize koyuyoruz. Makarna süzgecimize koyduk. Diğer hamurumuz haşlanana kadar bu şekilde mutlaka bekletme işlemi yapın. Diğer hamurunuzu haşlayana kadar bu süzgecin üstünde bütün suyu akacaktır. Bu süzgeçle bekletme işlemini yapmazsanız eğer sulu bir şekilde tepsiye dizerseniz su böreğiniz hamurlaşma yapar. Mutlaka bu süzgecin üstünde diğer hamurunuz pişene kadar süzgecin üstünde bekletelim. Geri kalan yufkalarımızı bu şekilde haşlayalım.
12 adet su böreği yufkası yapmıştık. 6. yufkamızı yerleştiriyoruz. 6. yufkamızı yerleştirdiğimde ara katına peynirli iç harcımızı ilave edeceğiz. Bu vermiş olduğum ölçü tam 42 santimlik tepsiye göre. Daha küçük bir tepsi kullanırsanız eğer çok kalın olacaktır. Eşit bir şekilde hamurumuzu yerleştirdik. Mutlaka buna özen gösterelim. Belirli bir yerde toplu birikmesin. Ve içerisine peynirli iç harcımızı yerleştirelim. İç harcımızı da yerleştirdik. Şimdi diğer 6 yufkamızı da haşlayacağız. Şimdi ben haşladığım suyumu da değiştireceğim. Soğuk olan suyumu da ısında değiştireceğim. 12 adet pişene kadar aynı suyla devam etmeyin. Yoksa istediğiniz sonucu elde etmezsiniz. Şimdi ben sularımı değiştirip geri kalan 6 yufkamı haşlayacağım. Su böreğimizin son yufkasını da yerleştiriyoruz. Üzerine ve altına haşlanmamış olarak yufkamızı yerleştiriyoruz. Altı üstü kızaracağı için haşlanmış yufka kullanmıyoruz. Yufkamızı üzerine iyice kapatalım. Bıçak yardımıyla şöyle yufkamızı aşağı doğru sıkıştıralım. İyice sıkıştırdık. Şimdi üzerine geri kalan tereyağımızı iyice her tarafına gelecek şekilde sürelim. Su böreğimiz artık hazır. Genelde herkes fırına gönderiyor ama su böreğinin makbulü, orijinali ocağın üstünde pişmesidir. Ocağın üstünde piştiği zaman lezzet farkı gerçekten oluyor. Mutlaka ocakta bir de denemenizi tavsiye ederim. Siz ben ocakta yine pişiremem derseniz tercihe bağlı. İsterseniz siz fırına gönderebilirsiniz ama ben su böreğini ocakta pişireceğim. Böreğimizi ocağımızın üstüne alalım. Böreğimizi ocağımızın üzerine koyuyoruz. Kesinlikle yüksek ateşte pişirmiyoruz. Altını orta ateşe getirdik. Başından ayrılmadan tepsimizi sürekli bu şekilde çevireceğiz. Kesinlikle sabit bir yerde tutmayacağız tepsimizi. Sürekli tepsimizi bu şekilde ortasını, yanlarını sürekli başında durarak çevireceğiz. Ocakta yaptığım zaman gerçekten lezzet farkı oluyor. Lezzetli bir su böreği istiyorsanız ocağın üstünde tercih edin. Mutlaka bir de ocakta deneyin. Çok lezzet farkı oluyor. Tepsimizin başından ayrılmadan ara ara spatula yardımıyla altına bakacağız. Altı kızarana kadar su böreğimizi bu şekilde ortasını, kenarlarını sürekli çevirerek su böreğimizin alt tabanının pişmesini sağlayalım. Kesinlikle sabit bir şekilde durmasını sürekli çevirelim. 20 dakikayı geride bıraktık. Kesinlikle sabit bir yerde bekletmiyoruz. Spatula yardımıyla baktım altı kızarmış. Ocağımın altını kapatıyorum. Üzerine şöyle eşdeğerli bir fırın tepsisini koyuyorum ve böreğimizi ters çeviriyoruz. Böreğimizi ters çevirdik gördüğünüz gibi. Harika kızarmış. Şöyle bıçakla kenarlarından sıkıştıralım. Şimdi ocağımızın altını tekrar açıyoruz. Orta ateşe getiriyoruz. Böreğimizi başından ayrılmadan bu şekilde çevire çevire pişirelim. Şimdi altı da baktım spatulayla. Tabanı da güzelce kızarmış. Ocağımızın altını kapatalım ve tekrar aynı fırın tepsimizi üzerine koyuyoruz. Alt üst çevirelim. Size alt tabanını göstermek için bıçak yardımıyla şöyle tepsimi tutup kaldırıyorum. Görüyorsunuz muhteşem kızardı. Şimdi su böreğimiz çok güzel alt üst nar gibi kızardı. İlk sıcaklığının çıkmasını bekliyoruz. Haşladığımız için yufkaları sıcak kestiğinizde dağılacaktır. Ama ılıkken keserseniz görüntüsünde de hiçbir şekilde bir bozulma olmaz. Şimdi su böreğimizi biraz ılınmaya bırakıyoruz. Böreğimizin ilk sıcaklığı çıktı. Şu an ılındı. Harika, tam kıvamında su böreği elde ettik. Detaylı bir şekilde anlatmaya çalıştım. İnşallah anlatabilmişimdir. Kesip iç kısmını da size göstermek istiyorum. Böreğimizi dilimler halinde keselim. Dilimler halinde kestik. Şöyle spatula ile alalım. Görüyorsunuz şöyle görünüşüyle bile dışarıda yediğinizden hiçbir fark yok. Hatta daha lezzetli oldu diyebilirim. Kendiniz açıyorsunuz. İçindeki malzemeleri biliyorsunuz. Şu görünüşü bile harika, muhteşem. Kalınlığı olsun, görünüşüyle, lezzetiyle tam bir su böreği oldu. Verdiğim tarifi birebir uygularsanız eğer tam kıvamında bir su böreği elde edersiniz. Gördüğünüz gibi ocakta pişirdiğimiz için katlarını görebiliyorsunuz. Hiçbir şekilde hamurlaşma yok. Tarifime yapıp denerseniz, yorumlara yazarsanız sevinirim. İnşallah tarifimi beğenmişsinizdir. Yeni tariflerle buluşmak ümidiyle videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yeni tariflerden haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın. Yapacak olanlara şimdiden afiyet olsun diyorum. Allah'a emanet olun.